Teşkilat-ı Mahsusa'nın son reisi Hüsamettin Ertürk tarafından Aralık 1918'de Harbiye nezaretine sunulan ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın kuruluş amaçlarını ve kapsamını bildiren mufassal raporun Ahmet Tetik'in Teşkilat-ı Mahsusa Umur-u Şarkiye Dairesi Tarihi Cilt 1 1914-1916 kitabında günümüz Türkçesine çevrilmiş haliyle olan kısmını okuyorum. Yani raporun sadeleştirilmiş metnini. Bu rapor arşiv evraklarına dayanarak alınmış. Dolayısıyla spekülatif bir rapor değil, gerçek bir belge. En azından bu kitapta öyle gözüküyor. Okuyalım. Teşkilat-ı Mahsusa, daha sonra Umur-u Şarkiye adını alan ve mütareke tarihinde lağvedilen dairenin kuruluş sebepleri. Bütün İslam alemi, Doğu İslam devletleri ve devleti ebed müddet Osmanlı'nın zaafa düştüğü bir sırada Batı devletleri toplanmaya ve kuvvetlenmeye başlamıştır. O zamana kadar Batılılar Doğu'ya, yani bütün İslam alemine karşı savunma vaziyeti alırken bundan sonra saldırgan bir plan takip ettiler. Osmanlılar Viyana'dan geri çekildikten sonra karşı saldırıya geçen Avrupalılar yavaş yavaş İstanbul kapılarına kadar geldiler. Pirene'ye kadar yayılan Arap devleti Afrika'ya geri çekilirken Afrika'nın merkezine kadar Batılıları getirdiler. Hint denizlerine, Kafkas dağlarına kadar uzanan Afganlılar ve İranlılar Kartal dağlarındaki yuvalarına çekildikten sonra ağır ağır merkezlere doğru yürüyen yutucu, ezici, emici, kemirici Avrupalılar sınırlarını kuşattılar ve Hindistan'a tamamıyla yerleştiler. Cihan Harbi'ne kadar Osmanlı toprakları Şark meselesi siyasi bilmecesi adı altında imhanın başlangıcı olan bölgelere, nüfuz ve müdahalelere aday olduğu gibi İran'da İngilizler ve Ruslar arasında parçalanmaya, aynı şekilde Afganistan'da böyle bir sona adaydı. Bundan anlaşılıyor ki Doğu'nun İslam devletleri ve bütün İslam alemi Batılılar tarafından imhaya mahkum bir şekilde aynı tehlike altındadırlar. Saldırgan devletlerin zaman ve tarih itibariyle cinsi ve ismi değişse de maksatları hiçbir zaman değişmedi. Kurdun elinden kuzuyu kurtarması mümkün olan kasabın gayreti ve teşebbüsü aynı sonu, kendi menfaatine meydana çıkarmak içindir. Şu kanaatler karşısında Osmanlı topraklarının ve bütün İslam aleminin kurtuluşuna çare ise kuvvetlenmekten ibarettir. Kuvvet ya dahili kalkınmayla ya da harici ittifaklarla meydana gelir. Dahili kalkınma, huzur ve dış saldırıdan korunmakla olur. Dışarıya karşı sınırları sağlamlaştırmayı, dış müdahaleleri, idari istiklali ve kapitülasyonları kaldırmayı sağlamadıkça dahili kalkınmaya ne zaman ne de imkan elde edilir. Harici ittifaklarla kuvvetlenmek çaresiyle maksada ulaşmaya gelince, Cihan Harbi gibi olağanüstü geçici bir ihtiyaç durumu ortaya çıkmasaydı, hiçbir batılı devlet, bir Doğu devleti olan Osmanlı'ya ittifak eli uzatmazdı. Çünkü Cihan Harbi'nden önce nüfuz bölgelerinin karıştırılması projeleriyle imhaya ve devamında bölünmeye adaydı Osmanlı Devleti. Bu ziyafet sofrasında destekleyicisi batılı bir devlet, onun kendisine yetmeyecek bir hale gelmesine çalışmaya, herhalde kendisine yetecek demek istiyor burada, onun kendisine yetecek bir hale gelmesine çalışmaya, bu hale gelinceye kadar da bütün batılı devletlerle uğraşmayı zor görüyordu. Cihan Harbi ise asla ele geçmeyen yeni bir durum ortaya çıkardı. Batılı devletler bizim ve İran'ın, Afgan'ın, bütün İslam aleminin ittifakına olağanüstü bir arzuyla ihtiyaçlarını gösterdiler. Fakat harpten sonra olağan duruma geri dönülünce, müttefiklerin kuvvetleri aralarında uyuşmaya başlayınca, ittifak şartları aleyhinde ağırlaşmaya, o kadar ağırlaşmaya doğru gidecekti ki,
Galipler topluluğunda kalsaydık bile devletimizin başındaki çok büyük dert eskisi gibi kalacaktı. İttifak süresi içinde biz belki harici sataşmalardan kurtarılarak istiklalimizi sağladık zannıyla düşmanlardan korunmak için dostlarımıza sıkı sıkıya sarılacak ve ekonomik, mali ve benzeri büyük ihtiyaçlarımızı gidermek üzere müttefiklerimize o kadar sıkı bağlanacaktık ki sonuçta istiklalimiz başka şekil ve şartlarda gerçekleşecek, daha doğrusu gönüllü bir esir durumuna düşecektik. Dost düşman her Avrupalı devletin doğu kaynaklı bir duruma, özellikle İslam alemine karşı tavrı bundan ibarettir. Bu tavır ise dost, düşman her Avrupalı dostun menfaatlerine, bütün İslam aleminin ve Osmanlı Devleti'nin zararınadır. Her tavrı bu şekilde tartıştıktan sonra farklı olarak Cihan Harbi'nde bizim ve İslam aleminin istiklalini sağlamak için ne çare lazımdı? Burada cevap veriyor bu soruya Hüsamettin Bey. Osmanlı Devleti Doğulular ve bütün İslam aleminin ortak menfaatine olarak birleşmeleri, yani İttihad-ı İslam kurmaları, bu şekilde meydana getirilecek kuvvetten istifade ederek dost ve düşman batılı devletlerle Osmanlı Devleti'nin İslam aleminin sosyal, siyasi, ekonomik meselelerinde istiklal hakkı şartları altında harpten sonra anlaşılmasıydı. Bu kuvveti bir araya getirmek ve birleştirmek, Osmanlıların menfaatlerinin icaplarından olduğu gibi Avrupa'nın en önünde, Doğu'nun en kuvvetlisi, İslam aleminin halifesi olan bir devlet olmak itibariyle birleşik topluluğu, yani İttihad-ı İslam'ı meydana getirecek, bu topluluğa, yani İttihad-ı İslam'a başkanlık edecek de tabii ki Osmanlı Devleti olacaktır. Bu İttihad-ı İslam'ı meydana getirmek için Cihan Harbi'nin başından itibaren Fas, Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Bingazi, Afrika merkezi, Mısır, Habeşistan, Sudan, Zengibar, Somali, Malay Adaları, Aceh Adaları yani Endonezya, Hindistan, Belucistan, Afganistan, Çin ve Rusya Türkistan'ı, Güney Acara, Kuzey ve Güney Kafkasya, Azerbaycan, Moğolistan, Kırım, Arnavutluk, Trakya ve Makedonya bölgelerinde yeni ruhlar uyandırmak, İslam'ın parçalanan, dağılan, ruhsuz bırakılan fertlerini ve halkını yavaş yavaş canlandırmak, kurtarıcı bir sesle birleşik topluluğun fikirlerine, hilafet makamına sarılmasını temin etmek, hilafet makamı uğrunda feryat ve figanları çoğaltmak, devletimizin Avrupa'daki konumunu ve siyasi önemini arttırmak, Cihan Harbi'nden önce bizi imha hakkındaki planları sonuçsuz bırakmak, Cihan Harbi sırasında yok etmeye yöneldikleri ittifakların bertaraf edilmesini sağlamak ve için Harbiye nezaretine bağlı olarak Umur-i Şarkiye Dairesi kuruldu. Yani teşkilatı mahsusa bir İttihad-ı İslam teşkil etmek için kurulmuş. Hüsamettin Ertürk'ün raporundan bunu anlıyoruz. Devam ediyor rapor. Doğuluların ve İslam aleminin hiçbir an birleşmesini ve birliğini istemeyen Avrupalıların meşgul olduğu Cihan Harbi zamanında devletimizin bu fırsattan istifade etmesi lazımdı. Harp bittikten sonra bu ülküye dost düşman hiçbir Avrupalı devlet müsaade etmeyeceği gibi Cihan Harbi esnasında bile birbirlerine düşman olan Avrupalı devletlerin bir diğerinin nüfuzu aleyhine doğuda propaganda yaptıkları ancak hepsinin ağız birliğiyle Doğulularla Osmanlıların anlaşmaması yani İttihad-ı İslam'ın kurulmaması için bu gayeye çalıştıkları görüldü. Doğulular, şarki topluluklar birleşirse delinmez ve yıkılmaz bir birlik haline geleceklerini, Batılıların bütün planlarının tehlike altında kalacağını, Doğuluların ittifakının Osmanlı Devleti'ne karşı tahakküm mevkilerinden dahi düşeceklerini Batılılar biliyorlardı. Muharebe esnasında da bu ülkü ve amaç tatbik edilmişti. Mütarekeden sonra Avrupalıların Osmanlı Devleti'ne olan tekliflerine karşı bütün İslam aleminin ve İslam devletlerinin feryatları, hareketleri görülmezdi. Bu gayenin işleri için harcanan zaman ve emekler bu daireyi kurmaktaki isabetin ne derece doğru hareket olduğunu gösterdiği gibi pek yakın gelecekte görülecek safhalar dahi Osmanlı Devleti ve İslam aleminin kesin vaziyetini müjdeleyecek ve gösterecektir. Ahmet Hoca devam ediyor burada. Raporda son değerlendirme cümlesi olarak mütareke üzerine Umur-i Şarkiye Dairesi siyaset bakımından kaldırılmıştır ifadesi dikkat çekicidir.
tasfiye edilme emri çıkmadan önce son haliyle Umur-i Şarkiye Dairesi'nin şubeleri, ilgili alanları ve buradaki görevlilerle ilişkin rapordaki bilgiler şöyledir deyip devam ediyor. Şubenin takip ettiği ülkeler ve meseleler. 1. Mağribi Asya. 2. Yani Mağribi Asya Fas. 2. Cezayir. 3. Tunus. 4. Trablusgarp. 5. Mısır. 6. İran. 7. Belucistan. 8. Hindistan. 9. Afganistan. 10. Buhara. 11. Hive. 12. Güney Kafkasya. 13. Kuzey Kafkasya. 14. Kırım ve 15 arkadaşlar Siyonizm. Bakın, Enver Paşa'nın kurmuş olduğu Umur-i Şarkiye Dairesi daha 1. Dünya Savaşı'nda Siyonizmle mücadeleye başlamış. Şimdi Enver Paşa'ya ve ittihatçılara Siyonist, işte Yahudi yanlısı vesaire gibi bir takım ithamlarda bulunanlar var. Hepimiz biliyoruz, tanıyoruz bu şahısları. Bu askeri arşivden çıkma bir belge. Burada yazdığına göre işte Umur-u Şarkiye Dairesi, Enver Paşa'nın kurduğu teşkilatı mahsusa henüz 1. Dünya Savaşı'nda, yani 1914-1918 arasında Siyonizmle mücadeleye başlamış bile. Daha ortada İsrail devleti falan yok. Kim bu adamları Siyonist yaptı Allah aşkına? Kusura bakmayın, bir hastalık geçirdim. Yeni ayağa kalkıyorum. Ufak tefek takılmalarımız, öksürmelerimiz oldu. Hakkınızı helal edin. Umarım dinler ve istifade edersiniz.